Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle İbn Sina'nın İnayet ve Kötülüğün ilahi takdire girişi üzerine başlıklı makalesini analiz edeceğiz. Şimdi epeydir bu zihnimde olan bir çalışmaydı. Neden? Çünkü lisans derslerimizde biz bu makaleyi özellikle müzakere ediyoruz. Aslında makale diyorum fakat İbn Sina'nın Kitab-ı Şifa adlı eserinin metafizik bölümünde bir bölüm arkadaşlar. Şimdi bu bölümü nasıl analiz edeceğiz? Öncelikle hafta hafta paragraf paragraf sizlerle beraber ilerleyeceğiz. Şimdi hatırlayacaksınız Razi'nin filozofça yaşamını, işte Kindi'nin ilk felsefe adlı risalesini yine hafta hafta analiz etmiştik. Bunda da sizi yormadan ve konuyu temel unsurlarıyla ele alacak şekilde beraber analiz etmek istiyorum. Şimdi bu neden önemli? Çünkü İbn Sina'nın ilahi takdire kötülüğün girişiyle ilgili bölümü analiz ettiğimiz zaman aslında bilimsel tasavvur, dini tasavvurdaki kader anlayışı ve hayata bakış tarzımız bundan etkileniyor. Neden? Çünkü biz aslında dini anlarken onu anlama şeklimiz yaşam biçimimize yön veriyor. Benim de hayatıma en fazla etki eden filozoflar kimlerdir diye soracak olursanız İslam felsefesinde Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd çizgisi özellikle benim düşünce dünyama etki eden filozoflar arkadaşlar. Şimdi bugün nasıl başlayacağız? Öncelikle ilk paragrafa başlayalım. Sonra hafta hafta dediğimiz gibi takip etmeye çalışalım. Şimdi ilk cümleye bir bakalım. İlk cümlede diyor ki İbn Sina, bu aşamaya geldiğimize göre artık inayet konusunun derinlemesine araştırabiliriz. Şimdi hocam siz başlıyorsunuz ama bu aşamaya geldiğimize göre diyorsunuz. Biz ilk cümleden itibaren hangi aşamaya geldiğimizden haberdar değiliz diyeceksiniz haklı olarak. Çünkü bu inayet konusunu anlamanız için arka planda bir birikimin olması lazım. Ve İbn Sina'nın düşünce tasavvurunu temel hatlarıyla analiz etmeniz lazım aslında. Şimdi ben kısaca şuna değinmek istiyorum. İbn Sina'yı anlamak için öncelikle onun Tanrı tasavvurunu analiz etmeniz lazım. Ve o Tanrı tasavvurundaki zorunlu varlığın evrenin yaratılışına dair etkisini ve rolünü çözümlemeniz lazım. Ondan sonra varlığın nasıl ortaya çıktığına dair de Sudur nazariyesine bakmanız lazım. Şimdi bu Metafizik adlı kitabın bölümleri aslında bu dediklerimi ifade ediyor. Tabi İslam felsefesinde çalışan arkadaşlar için bu biraz daha kolay. Yani konulara ve kavramlara vakıf olduğu için. Ama dışarıdan bizi takip eden arkadaşlar için biraz daha yan okumalarla metafiziğe o şekilde giriş yaparsa belki daha iyi ve nitelikli bir okuma olur. Şimdi burada da iki makaleyi tavsiye etmek istiyorum. Bizim İslam Felsefesi Teşekkül Dönemi adlı çalışmamızda benim bir makalem var İbn Sina ile ilgili. İbn Sina metafiziğinde Tanrı ve Alem. Bu makale İbn Sina'nın varlık tasavvurunu temel ve ana hatlarıyla sizlere özetler ve metafiziğe de başlamadan önce zihninizde temel bir çerçeve çizecektir. Bir de kavramlar noktasında da bizim de çevirimiz olan Kitab-ül Hudud adlı yani Tanımlar Kitabı adlı eserini de tavsiye ederim. Çünkü kavramlara yaklaşım tarzında görmeniz noktasında Arapça metniyle beraber neşrettiğimiz bu çalışmaya da yine bakabilirsiniz. Şimdi biz hangi metinleri ilerleyeceğiz? İslam filozoflarından felsefe metinleri içerisinde bu bölüme ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında da Litera yayınlarından çıkan ikinci cildin içinde de bu bölümü yine takip edebilirsiniz. Şimdi başlamıştık ya. Nasıl başlamıştık? Bu aşamaya geldiğimize göre inayet konusunu irdeleyebiliriz demiştik. İşte demin dediğim Sudur nazariyesinde zorunlu varlığın mümkün varlıkları nasıl ortaya çıkarttığını ve bu ay üstü alemle ay altı alem arasındaki ilişkiyi nasıl kurguladığını İbn Sina'nın öncelikle bir analiz etmeniz lazım. Bununla ilgili kanalımızda Sudur nazariyesi ile ilgili bir video var arkadaşlar. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca İbn Sina'nın metafizik düşüncesiyle ilgili de bir videom daha var. Yine onların linklerini ben videoya eklerim arkadaşlar. Onlara mutlaka bakın. Yani süreci analiz edebilmeniz için o videoları öncelikle bir izlemeniz, elinizde varsa ya da imkanınız varsa online de belki ulaşabilirsiniz. İnternet üzerinden İbn Sina'nın varlık tasavvuruyla ilgili makaleye de bakabilirsiniz. Ve sonrasında biz zaten hafta hafta bunları tekrar üzerinde durarak analiz etmeye çalışacağız. Şimdi peki bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz şu. İnayet. Neden inayet? Bakın başlıkta inayet ve kötülüğün ilahi kazaya girişi. Yani öncelikle inayeti analiz etmemiz lazım. İnayeti kavrarsak eğer bizim kötülük olarak telediğimiz şeylerin evrenin yaratılışındaki konumu ve yeri nedir onu anlamış olacağız. Şimdi şüphesiz daha önceki açıklamalarımızda şu husus senin açından iyice anlaşılmıştır ki yüksek sebeplerin işlevlerini bizim için yaptığını veya genel olarak bir şeyin onları ilgilendirdiğini, bir sebebin onları bir şeye sevk ettiğini
ya da tercihte bulunmalarını gerektirecek bir durumun var olduğunu düşünmek mümkün değildir. Bakın arkadaşlar, bir cümlenin içerisinde o kadar yoğun ve büyük ifadeler kullandı ki bunların hepsini tek tek incelememiz gerekiyor. Yani evrenin yaratılış ilkeleri işlevlerini yaparken bizim tikel durumumuza bakmaz. Yani evren kendi Tanrı'nın yarattığı süreç içerisinde en mükemmel tarzda işlevini yerine getirir. Aynı şekilde onlar varlıktaki şeylerle de ilgilenmezler. Sadece kendi ilkelerinin gerektirdiği şeyleri ortaya koyarlar. Bir sebebin onları bir şeye sevk ettiğini ya da tercihte bulunmaya yönelttiğini de düşünemeyiz. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Evren eğer mükemmelse evrenin kendi varlık nizamını ortaya koymaktan başka bir amacı yoktur. Yani amaç niçin vardır? Amaç eksik olan şeylerin tamamlanması için vardır. Peki mükemmelse bir varlık, o zaman o varlık düzeninin kendi içerisinde bir amacı ya da bir gayesinin olması gerekmez. Şimdi bazen bu dışarıdan konuyu dinleyen arkadaşlara yabancı geliyor. Niye? Hocam bir gaye, bir amaç olmaz mı? Olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü mükemmel olan varlığın bir amacı olmaz. Zaten mükemmel. En mükemmel varlık en mükemmel şekilde yaratıyor ve bu mükemmelliğin içerisinde herhangi bir amaçla başka bir varlıkla ya da diğeriyle herhangi bir şekilde yüksek illetlerin, yüksek sebeplerin herhangi bir ilişkisinin olması söz konusu değil. Şimdi sen alemin meydana gelişinde gökler ile hayvan ve bitkilerin organlarındaki ilginç olayları inkar edemezsin. Yani varlığın yaratılış sürecindeki o yaratılışın farklılıklarını evrene baktığın zaman görürsün ve anlarsın. Bunlar rastlantı sonucu ortaya çıkmış şeyler değildir. Aksine büyük bir düzenin sonucudur. Yani tedbirle her şey ortaya çıkmıştır. Yani burada İbn Sina bize önce şunu söyledi. Evrenin yaratılışındaki bütün sebeplilik sistemi mükemmelliğin gerektirdiği bir varoluşun işaretidir. O da nasıl? Sudur nazariyesinde varlığın ortaya çıkış sürecini incelediğimiz zaman bunu görebiliyoruz. İkinci olarak evrende yaratılmış hiçbir şey rastlantısal bir şekilde yaratılmamıştır. Hepsinin ezeli bilginin içerisinde yeri vardır ve bu hep o mükemmel düzenin bir parçası olarak işlevini yerine getirir. Onun için de rastlantısal, duruma göre, şarta göre olan bir şey değildir. Şimdi bu iki ifademiz kötülüğün ilahi takdire girişiyle ilgili yapacağımız açıklamalarda da çok belirleyici olarak arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi inayetin tanımına geliyoruz işte bu noktada. İnayet ilk olan Allah Teala'nın kendi zatını bilmesi ve bilgisinin iyilik düzenini içermesi, imkan nispetinde zatının iyilik ve yetkinliğin sebebi ve belirtilen tarzda onun bu düzenden hoşnut olmasıdır. Yani evrenin bütün yaratılışı Allah Teala'nın o mutlak bilgisi neticesi olarak yaratılış sürecidir. Şimdi Sudur'da ne vardı? Sudur aslında varlığın o akıl, akil, makul, aşk, aşık, maşuk olarak telediğimiz Tanrı'nın zorunlu varlığın evreni o yaratma sürecini işaret ediyordu. Şimdi evreni yaratma sürecinde ne bir eksiklik ne de bir artma vardı. Neydi? Kendisi bu fezeyan ile varlığın ortaya çıkışını sağlamış oluyordu. Onun için de Allah Teala bu bilgisinin sonucu olarak evreni yaratmıştır. Şimdi bu tartışmalarla ilgili Gazali'nin tahafütüyle ilgili Munkız müzakeremize ya da İbn Rüşd'ün Faslul Makal müzakeremize oynatma listelerinde bunların hepsine bakabilirsiniz. Detaylı bir şekilde analizler yapmıştık. Aslında bu Allah'ın bilgisi meselesiyle ilgili olay da en sonunda neye geliyor? Bu noktaya geliyor. Yani evrenin tamamına dair ezeli ve ebedi bilgi sahibi olarak Tanrı bilgisi değişmeyen ve en mükemmel şekilde bilen bir varlık olduğu için evrendeki nizam mutlak anlamda iyilik düzeni çerçevesinde gelişmesi lazımdır. Şimdi soracaksınız hocam iyilik düzeni diyorsunuz ama
Katliamlar, acılar, aldatmalar, yalanlar, her şey var. Buna ne diyeceksiniz? Ya da hocam bizi o zaman bunu Şehristani de filozoflarla mücadele onu da biz çevirip yayınlamıştık. Dua edin ben size karşılık vereyim ayetinin gereği olarak Allah Teala'ya bizim dua etmemizin manası ne olacak o zaman böyle bir şey söylersek? Yani ezeli ve ebedi bir bilgi var. Mutlak anlamda bir yaratılış süreci var. O zaman bu kötülüklerin anlamı ne? Bizim dualarımızın anlamı ne? İbadetlerimizin anlamı ne diye sorular gelecek. Şimdi dediğim gibi aşama aşama bunların hepsini İbn Sina'nın metninden hareketle el verdiği ölçüde incelemeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi işte benim dediğim ondan imkan ölçüsünde düzeni en iyi ve en kusursuz olarak gerçekleştirecek şekilde varlık taşar. İşte inayetin anlamı budur. Yani inayet Allah Teala'nın evrendeki düzenin, mükemmelliğin kaynağı olması, ezeli ve ebedi bilgisiyle bu düzenin ortaya çıkmasını sağlaması. Ve bunu yaparken de mükemmel olduğu için bizim gibi yaratılış noktasında başka şeylere muhtaç olan varlıklarda olduğu gibi herhangi bir şeye de ihtiyacının olmaması. Şimdi özellikle Tanımlar kitabında İbn Sina'nın Allah Teala ile ilgili açtığı bir bahis var arkadaşlar. Bölüm var. Fasıl olarak ifade etmiş. Diyor ki ne tanımı ne tanıtımı olmayandır. Şimdi tanım ve tanıtım tek bir özden oluşmayan varlıklar için, parçalar olan varlıklar için geçerli olan bir şey. Bundan dolayı da onun ne cinsi, ne faslı, ne bileşeni, ne de ona ilişen arazları vardır. Lakin o ismini şerh eden açıklayıcı bir söze sahiptir. Şimdi burada Allah Teala'nın özünde bir basit yani parçalardan oluşmayan evrenin ezeli ve ebedi bilgisine sahip olan ve bütün yaratılışında kaynağı olan bir varlık olarak ifade edilmiştir. Zorunlu varlıkla, vacibül vücutla karşılığını buluyor. Diğer varlıklar yani sebebi olan, parçalardan oluşan, tanımı olan, tanıtımı olan varlıklar işte mümkün varlıklar kategorisine giriyor. Bilmiyorum ilk müzakeremiz biraz kafa karıştırıcı mı oluyor yoksa dinamik mi gidiyor? Onun da yorumunu sizden bekliyorum. Şimdi birinci müzakereyi ben burada bitireyim. Yani inayetin tanımıyla bitirelim. Şimdi ikinci müzakerede neyi tartışacağız? Öncelikle şöyle bir ikinci müzakerenin başlığını atalım. Kötülük öncelikle bir yokluk ve yoksunluktur. Şimdi ilk müzakeremizde inayeti ele aldık. İkinci müzakeremizde kötülüğün ne olduğuna giriş yapmış olacağız ve İbn Sina'dan hareketle analiz edeceğiz. Siz de kötülük problemiyle ilgili görüş ve düşüncelerinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu anda birinci paragrafı daha doğrusu 2 paragrafı bitirmiş oldum takip ettiğimiz metinden. Görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.